Kelt büyücülerinin mirası. Gece yarısını çoktan geçmişti. Dublin'in kenar mahallelerinden birinde, yosun tutmuş taş duvarların arasına sıkışmış küçük bir kitapçının arka odasında, Seamus O'Brien saatlerdir aynı sayfaya bakıyordu. Sayfanın üzerindeki yazılar sıradan harflerden oluşmuyordu. Ogham yazısıydı bu, İrlanda'nın en eski alfabesi. Dikey çizgiler, yatay çizgiler, çapraz kesikler. Seamus bu yazıyı defalarca deşifre etmişti, ama bu kez bir şeyler farklıydı. Sayfadan hafif bir ışık sızıyordu, sanki mürekkep değil de erimiş ay ışığıyla yazılmıştı sözcükler. "Yine mi geç saate kadar kaldın?" Seamus sıçradı. Kapı aralığında Fionnuala O'Sullivan duruyordu, uzun kızıl saçları omuzlarına dökülmüş, elinde 2 fincan sıcak çay. 40 yaşına yaklaşan bu kadın, kitapçının ortağı ve Seamus'un hayatındaki en önemli kişiydi, ama bu ilişkiyi hiçbiri dile getirmemişti henüz. "İçeri gir, Fionnuala, şu sayfaya bak." Kadın masaya yaklaştı, fincanları bıraktı ve sayfaya eğildi. Gözleri hemen büyüdü. Bu ışık nereden geliyor?" "Bilmiyorum. Bu sabah Connemaradan gelen kolinin içinden çıktı. Kolinin üzerinde sadece şu not vardı." Seamus küçük bir kağıt parçasını uzattı. Üzerinde tek bir cümle yazılıydı, "Droite Ceilticha Duijan Aris." İrlandacaydı bu. Seamus çevirdi, Kelt büyücüleri yeniden uyanıyor. Fionnuala doğruldu ve uzun bir süre sessiz kaldı. "Seamus," dedi sonunda, sesi alışılmadık biçimde titrek çıkıyordu. "Büyükannem bu cümleyi bir kez kullanmıştı. 10 yaşındaydım. Büyükannem yatakta yatıyordu, can çekişiyordu ve tam gözlerini kapamadan önce bana döndü ve, 'Droite Ceilticha Duijan Aris,' dedi. O geceden beri o cümleyi bir daha duymadım. O gece kitapçıyı erken kapattılar. Arka odada oturup sayfayı incelemeye devam ettiler. Ogham yazısını satır satır çevirdikçe ortaya çıkan metin, bir masal gibi başlıyordu. Ama masalların o tatlı, rahatlatıcı ritmi yoktu bu anlatımda. Tersine, her satır bir sonraki satırı daha da kaygılandırıcı hale getiriyordu. Metin şunu söylüyordu: 5 büyücü vardı başlangıçta. Connacht'ın sisi içinden doğdular, Munster'ın topraklarında gücü öğrendiler, Ulster'ın kayalıklarında kanlarını toprağa verdiler. Ama ölmediler. Bilge kişi hiçbir zaman gerçekten ölmez, yalnızca beklemeye çekilir. Ve bekleme süresi dolduğunda, onları çağıracak biri mutlaka ortaya çıkar. O kişi bu sayfayı okursa. Metin burada kesiliyordu. Sayfanın alt kısmı yırtılmıştı. "O kişi bu sayfayı okursa ne olur?" diye sordu Fionnuala. Seamus başını kaldırdı. Fionnuala'nın yüzüne baktı. Sonra da fark etti, her ikisinin elleri de sayfanın üzerindeydi ve sayfadan yükselen o soluk ışık şimdi parmaklarına kadar tırmanmıştı. Ertesi sabah erken saatlerde kapı çanı çaldı. Seamus yukarıdaki küçük daireden aşağı indi, gözlerini ovuşturarak kapıyı açtı. Karşısında bambaşka bir adam duruyordu, 60 yaşlarında, uzun beyaz saçlı, üzerinde yağmurla ıslanmış eski bir kaban. Ama en dikkat çekeni gözleriydi, soluk gri değil, neredeyse beyazdı bu gözler ve içlerinde garip bir derinlik vardı. "Adım Cormac Mac Airt," dedi adam, sesi tuhaf biçimde gürültülü ve tiz aynı anda. "Sizi tanımıyorum ama o sayfayı tanıyorum. Ve o sayfanın burada olduğunu bilmek beni çok endişelendirdi." Seamus adama baktı. Kapıya dayanmış, onu içeri almayı ne düşünüyordu ne de düşünmüyordu tam olarak, sadece duruyordu. "Nasıl bildiniz o sayfanın burada olduğunu?" Cormac hafif bir gülümsemeyle omuz silkti. "Çünkü o sayfanın içindeki ışık, onu okuyan kişi sayfaya dokunduğu an bütün Connemara'da hissedildi. Ben o bölgede yaşıyorum. Sabahın 4'ünde uyandım ve tam olarak nereye gitmem gerektiğini hissettim." Seamus bir adım geri çekildi ve adamı içeri davet etti. Cormac Mac Airt, küçük arka odada Fionnuala ile karşılaştığında iki insan da birbirine aynı şaşkınlıkla baktı, ama Cormac'in bakışında bunun ötesinde bir şey vardı. Tanıma. Sanki Fionnuala'yı daha önce görmüştü. "Sizin büyükannenizin adı Bridget miydi?" diye sordu Cormac. Fionnuala dondu. "Evet," dedi yavaşça. "Bridget O'Sullivan." Cormac derin bir nefes aldı. "Bridget O'Sullivan benim hocamdı. Onu son olarak 1987'de gördüm. Bana o sayfanın bir gün ortaya çıkacağını söylemişti. Ve sayfanın ortaya çıktığı gün, o sayfayı okuyan kişinin torunu da orada olacak demişti."
Oda sessizleşti. Uzaktan bir tramvay geçti. Dublin uyanmaya başlamıştı ama bu küçük odada zaman sanki durmuştu. "Büyükannem bir büyücü müydü?" diye sordu Fionnuala. "Druid," dedi Cormac, sözcüğü düzelterek ama sert olmayan bir sesle. "Büyücü değil, druid. Fark önemli." Cormac o sabah tam 4 saat konuştu. Anlattığına göre Druidler, Romalıların İrlanda'ya ayak basmadan çok önce bu topraklarda yaşıyordu. Onlar doğanın dilini biliyordu, rüzgarın hangi yönden estiğini dinleyerek hava değişikliklerini anlayabiliyorlar, toprağa ellerini koyarak yeraltı sularını bulabiliyorlardı. Ama bunlar basit becerilerdi. Gerçek güç başka bir şeydi. Nemeton, dedi Cormac. Kutsal ormanlık. Her druid topluluğunun bir nemetonu vardı. O alana ayak basan kişi, dünyanın ruhlarıyla konuşabilirdi. Ama bu konuşma her zaman iki taraflı değildi. Bazen ruhlar konuşmazdı, sadece dinlerdi. Bazen de cevap verirlerdi, ama bu cevap insanın taşıyabileceği ağırlıkta olmayabilirdi. "Bu sayfada anlatılan 5 büyücü," dedi Seamus, kağıdı masaya koyarak. "Onlar kimdi?" Cormac sayfaya uzun süre baktı. "Bunları hepsini ben de bilmiyorum. Brigid'in anlattıklarından sadece birini tanıyorum. Ethan, Connacht'ın güneybatısından, bugünkü Galway civarından geldiği söylenir. Ama yaşadığı dönem, bilinmiyor kesin olarak. Bazı kaynaklar Roma öncesi dönemi işaret ediyor, bazıları çok daha eskiye gidiyor. Ve bu kişiler hala mı hayatta?" Cormac güldü. Bu gülüş sıcak ama aynı zamanda biraz hüzünlüydü. "Hayatta mı dersiniz, buna emin olmak güç. Ama, uyumuş olabilirler. Druidlerin ölüm anlayışı bizimkinden çok farklı. Onlara göre ölüm yalnızca bir eşikten geçmektir. Eşiğin öte yanında zaman farklı işler. Bir insan orada 1000 yıl geçirse, bu tarafa döndüğünde üzerinden bir rüya uykusundan kalkmış gibi çıkabilir." Fionnuala çayını yudumladı ve pencereden Dublin'in yağmurlu gökyüzüne baktı. "Büyükannem öldüğünde," dedi yavaşça. "Ben onun yanındaydım. Ama ölümü tuhaf bir şeydi. Normalde insanlar, gevşer. Bir rahatlama olur yüzde. Büyükannemde böyle olmadı. Gözlerini kapamadan önce gülümsedi. Ve o gülümseme, sevinç dolu bir gülümsemeydi. Sanki bir yere varmak için sabırsızlanıyordu." Günün ortasına doğru Cormac'in telefonu çaldı. Bir süre dinledi, sonra kapattı. Yüzü ciddileşmişti. "Bir sorun var," dedi. Conmara'dan biri arıyordu. O sayfanın çalındığı koleksiyonun sahibi olan ailenin varisi. Sayfanın kaybolduğunu fark etmişler ve şu an onu arıyorlar. "Çalındı mı?" diye sordu Seamus. "Nasıl yani, o koli bana postayla geldi?" "Evet, ama kim gönderdi? Üzerinde bir gönderici adresi var mıydı?" Seamus düşündü. Olmadığını hatırladı. "Peki o aile sayfayı geri almak istiyorsa, bize ne olur?" Cormac durdu. "O aile," dedi, sözcükleri dikkatli seçerek. "Sayfayı korumak için değil, içindeki gücü kullanmak için arıyor." Öğleden sonra üçünde kitapçıdan çıktılar. Cormac onları Dublin'in kuzeyindeki eski bir kiliseye götürdü, ama bu kilise çoktan terk edilmişti. Duvarlar yosun içindeydi, çatı bir köşeden çökmüştü. Ama Cormac içeri girdi ve onları da içeri çekti. "Bu kilise, çok daha eski bir nemetonun üzerine inşa edildi," dedi. "Romalılar geldiklerinde ve ardından Hristiyan misyonerler geldiğinde, hep aynı şeyi yaptılar, kutsal yerlerin üzerine kendi yapılarını koydular. Ama toprağın hafızası silinmez. Kilise içi karanlıktı. Uzak bir pencereden süzülen ışık tozlu bir sütun oluşturuyordu ortada. Cormac yere çömeldi ve taş zemine elini koydu. "Burası hala diri," dedi. "Hissedebiliyor musunuz?" Seamus da çömeldi ve eline sezgisel bir hareketle taşa dokundu. İlk anda hiçbir şey yoktu. Sonra, hafif bir titreşim. Sanki çok uzakta, toprağın derinliklerinde büyük bir kalp atıyordu. "Evet," dedi. "Hissediyorum." Fionnuala da elini koydu. Ve o an üçü de aynı şeyi hissetti, sıcaklık. Toprağın altından gelen, güneşle hiçbir ilgisi olmayan, bambaşka bir sıcaklık. Akşama doğru terk edilmiş kiliseden çıktıklarında, sokağın karşısında bir adam durduğunu fark ettiler. 40 yaşlarındaydı bu adam, iyi kesilmiş gri bir takım elbise giyiyordu. Saçları geriye taranmış, teni soluktu. En tuhaf yanı hareketleri, çok az hareket ediyordu. Neredeyse hiç hareket etmiyordu. Rüzgar onun saçını bile kıpırdatmıyordu.
O bizi takip ediyor, dedi Kormaç sessizce, gözlerini adamdan ayırmadan. Dublin'e geldiğimden beri göz ucuyla fark ettim onu. Kim o, diye sordu Seamus. Adı Roark O'Mordha, o ailenin en iyi adamlarından biri. Çok yetenekli. Ama tehlikeli değil, henüz. Çünkü sayfanın nerede olduğunu bilmiyor kesin olarak. Seamus ceketinin iç cebine dokundu. Sayfa oradaydı, dürüp koymuştu. Anlayabilir mi? Kormaç başını eğdi, düşünür gibi yaptı. Sayfanın ışığını görmesi için ona yakın olması gerekir. Ama bu ışık karanlıkta daha güçlü yayılıyor. Gece olduğunda, durdu. Cümlesi yarım kaldı ama devam etmesi gerekmiyordu, anlam açıktı. O zaman geceden önce bir şeyler yapmamız lazım, dedi Fionnuala. Planlarını yürüyerek konuştular, çünkü durmak o adamın onlara yaklaşmasına fırsat verebilirdi. Dublin'in dar sokaklarında dolaştılar, kimi zaman Liffey Nehri kıyısına iniyor, kimi zaman eski köprülerin altından geçiyorlardı. Kormaç anlattı. Sayfanın tamamlanmış hali, yani yırtılan alt kısmı da bulunursa, Druid büyücülerinin uyandırılabileceğini söylüyordu. Ama uyandırma belli bir ritüeli gerektiriyordu. O ritüel olmadan, sayfayı elinde tutan kişi büyük bir güç elde edemezdi. O aile ne istiyor, diye sordu Seamus. Bilgi, dedi Kormaç, öfkeli olmayan ama yoğun bir sesle. Sıradan insanın erişemeyeceği bilgi. Geleceği görmek, geçmişi okumak, insanları ve doğayı etkilemek. Bu beceriler, Druidlerin nesilden nesile aktardığı şeylerdi. Ama her nesil bu aktarımı biraz daha zayıflatarak yaşattı. Bugün o ailenin elinde parçalar var, ama bütün yok. Ve o sayfa, bütüne giden yolun haritası. Fionnuala duraksadı. Büyükannem bu haritayı gönderdi, dedi. Ben eminim. Gönderici adresi olmasa da eminim. Beni bekleyen bir şey olduğunu söylemişti bir keresinde. 12 yaşındaydım. Vakti geldiğinde, demişti, ne yapman gerektiğini anlayacaksın. Ben o zaman bir şey anlamadım. Ama şimdi, geceyi Dublin'in güneyinde, Cormac'ın eski bir tanıdığına ait küçük bir dairede geçirmeye karar verdiler. Tanıdık şehir dışındaydı ama anahtarı Cormac'ta bırakmıştı. Daire küçük ama sıcaktı. Duvarlar kitap doluydu, raflardan fırlayacakmış gibi duruyordu kitaplar, bazıları yere yığılmıştı. Mutfakta eski bir soba vardı ve Seamus onu tutuşturdu. Gece 11'e doğru Kormaç sayfayı masaya koydu ve uzun süre inceledi. Alt kısım, dedi. Bu yırtığın şekline bakın. Bu rastgele yapılmamış. Biri bilerek kesmiş. Neden bilerek kesilsin ki, diye sordu Seamus. Çünkü sayfanın tamamı ele geçirilirse, onu elde tutan kişi ritüelini tamamlayabilir. Ama yarısı başkasında, yarısı başkasında olursa, her iki taraf da eksiktir. Bridget bunu yapmış olmalı. Yarısını o ailenin ulaşamayacağı bir yere koymuş. Peki diğer yarısı nerede? Kormaç başını kaldırdı ve Fionnuala'ya baktı. Sizin büyükannenizde, ya da büyükannenizin bıraktığı yerde. Sabah oldu. Roark O'Mordha'yı bir gecedir görmediler, ama bu onun vazgeçtiği anlamına gelmiyordu. Fionnuala aile evini hatırladı. Galway'de, Clare yakınlarında küçük bir köyde, büyükannesinin evi hala duruyordu. Kimse oturmuyordu artık, ama ev satılmamıştı. Fionnuala'nın annesi evi bir türlü satmaya razı olamamıştı. Büyükannen o evi için özel bir şeyler hissediyordu, demişti bir kez. Gitmemiz gerekiyor, dedi Fionnuala. Seamus kiraladığı küçük arabayla sabah 8'de Dublin'den çıktılar. Kormaç ön koltuğa oturdu, Fionnuala arkadaydı ve uzun süre sessizce pencereden geçen İrlanda manzarasına baktı. İrlanda'nın batısına doğru ilerledikçe hava değişti. Dublin'in ılık ve hafif puslu havası yerini daha sert, daha tuzlu bir esintiye bıraktı. Gökyüzü alçaldı, bulutlar neredeyse tepelere değiyordu. Burrows alçak kaya duvarlarıyla bölünmüş tarlalar, arada bir beliren koyunlar ve uzakta her zaman görünen o gri yeşil okyanusun rengi. İrlanda yalnızca bir ülke değil, dedi Kormaç aniden. Bu topraklar canlı. Çok eski bir hafızası var. Atalarım bunu biliyordu. Bazı yerlerde, özellikle okyanus yakınlarında, kıyı kayalıklarında, geçmiş ile şimdi arasındaki perde incelir. Rüzgar orada farklı konuşur. Seamus sormak istedi, siz hiç o sesi duydunuz mu? Ama sormadı. Cevabını zaten bildiğini hissediyordu. Öğlen sonrası köye ulaştılar. Bridget O'Sullivan'ın evi köyün en kenarındaydı,
Arka bahçesi doğrudan taşlık bir alana açılıyordu ve o alanda birkaç yüz metre ötede kayalıklara dönüşüyordu. Kayalıkların ötesi ise Atlantik'ti. Ev küçük ve taş yapıydı. Yeşil boyalı kapısı solmuştu, pencere çerçeveleri de. Ama yapı sağlamdı. Fionnuala elindeki eski anahtarı kapıya soktu. Çevirmeden önce durdu. "Son gelişim," dedi, sesi kısılmıştı. "Büyükannemin cenazesiydi. Yani 20 yıldan fazla önce." Seamus bir şey söylemedi. Sessizlik bazen en doğru yanıttı. Kilit döndü. Kapı içeri doğru açıldı. Evin içi eksi beklentilerin aksine hasar görmemişti. Hatta tuhaf biçimde temizdi, sanki biri düzenli aralıklarla gelip temizliyordu. Ama köyde kimse oraya girdiğini söylemezdi. Mutfak küçük ve işlevsizdi artık, raflar boştu ama eski bir koku vardı havada. Otlar, kurutulmuş otlar ve bir şey daha, lavanta değil, ama ona yakın bir şey. "Bu koku," dedi Fionnuala, burnunu kaldırarak. "Büyükannemin her zaman kokan bir çayı vardı. Tam bu koku." Cormac çevreye bakındı. Duvarlar boyunca eski fotoğraflar asılıydı, siyah beyaz, sararmış. Seamus onlara yaklaştı. "Bu kim?" diye sordu, bir fotoğrafa işaret ederek. Fotoğrafta genç bir kadın duruyordu, kıyı kayalıklarının önünde, deniz rüzgarında saçları açılmış. "Büyükannem," dedi Fionnuala. "Genç hali. Ama bu fotoğrafın ne zaman çekildiğini bilmiyorum. Yani, tanımıyorum bu halini. Ben onu hep yaşlı olarak bildim." Cormac fotoğrafa yaklaştı ve bir süre baktı. "Bu fotoğrafta genç görünüyor ama gözleri yaşlı," dedi. "Bilge insanların gözleri böyle olur. Yaş gövdeye değil, bakışa iner." Arka odaya geçtiler. Brigid'in yatak odası. Tahta karyola hala yerindeydi, üzerinde kilim örülmüş bir örtü. Pencereden okyanusa bakılıyordu. Fionnuala odanın ortasında durdu ve yavaşça döndü. "Büyükannem son günlerinde bu odadan hiç çıkmadı," dedi. "Ben burada onunla oturdum. Saatler geçtik. Bazen konuştu, bazen sustu. Bir keresinde dedi ki, Fionnuala, hayat çizgisel değil. İnsanlar böyle düşünür, başlangıç, orta, son. Ama gerçekte her şey iç içe. Geçmiş bugünün içinde yaşar. Geleceği geçmişte görmek mümkün." Cormac bu sözleri duyunca hafifçe gerildi. "Bu tam bir druid öğretisi," dedi. Bu cümlenin İrlandacası neredeyse birebir Ogham yazılarındaki bazı metinlerde geçiyor. Yani büyükannem gerçekten bir druid miydi? Druid olmak için kurallar yok. Unvan değil bu, bir yaşam biçimi. Ama Brigid'in bilgi ve bakış açısı, evet. O bu geleneğin içindeydi. Saatler geçti. Evi incelediler, Brigid'in kitapları çoktu. Çoğu İrlandaca, bazıları Latince, bir tanesi Greskçeydi. Seamus o Grekçe kitabı alıp çevirmeye çalıştı, Helenistik dönem mitolojisine dairdi. "Keltler Grekleri tanıyor muydu?" diye sordu. "Ticaret yolları," dedi Cormac. "Akdeniz'den kuzeye uzanan bağlantılar. Kelt ve Grek düşüncesinin bazı ortak noktaları var, özellikle ruh göçü meselesinde." Akşama yakın, en beklenmedik yerde buldular. Fionnuala ocağın yanındaki eski küçük dolabı açtığında, kilimlerin altında, tahtanın içine gizlenmiş küçük bir çekmecenin olduğunu gördü. Çekmeceyi çıkardı. Kilit yoktu, kapağını kaldırdı. İçinde katlı bir parşömen duruyordu. Açtı ve hepsinin ağzı açık kaldı. Bu sayfanın alt kısmıydı. Birebir, kenar çizgileri Seamus'un cebindeki üst kısımla eşleşiyordu. "Onu açmayın," dedi Cormac aniden. Fionnuala durdu. Elinde hala katlanmış duran sayfanın alt kısmını tutuyordu, açmak üzereydi. "Neden?" "Çünkü iki parçayı yan yana getirdiğinizde bir şey aktive olur. Neyin aktive olacağını bilmiyorum ama böyle metinler rastlantısal çalışmaz. Bir ritüel var. O ritüeli doğru yapmadan açarsak." Durdu. "Ne olur?" diye sordu Seamus. "Bilmiyorum ve bilmediğim bir şeyin riskini almamızı önermiyorum." Fionnuala sayfayı bırakmadı ama açmadı da. Masaya koydu. "Ritüeli nasıl öğreneceğiz?" Cormac cebinden küçük bir deri kapak çıkardı. İçinde el yazısıyla dolu sayfalar vardı. "Brigid bana 1987'de bunu verdi," dedi. "O zamanlar bir şey anlamadım içindekilerden. Çok gençtim. Sadece sakladım. Ama yıllar içinde zaman zaman baktım ve her baktığımda biraz daha anladım." Deri kapağı masaya açtı. Sayfalara baktılar. Brigid'in el yazısı ince ve eğimli ama çok netti.
İrlandaca notlar, arada çizimler, bazıları bitki, bazıları geometrik şekil, bazıları insan figürü. Kormaç birkaç sayfayı çevirdi, durdu. İşte, dedi. Temuer ritüeli. Brigitte bunu yazmış. Ritüel karmaşık değildi, ama dikkat gerektiriyordu. 3 koşul gerekiyordu. Birincisi, sayfanın 2 parçasının açık bir ateş ışığında yan yana getirilmesi. İkincisi, metni seslendiren kişinin sayfaya deri değil, toprak ya da su dokunmasıyla bağlantısı olması. Üçüncüsü ise en garip olandı, ritüeli gerçekleştiren kişi, o 5 büyücüden en az biriyle soysal bağa sahip olmalıydı. Soysal bağ, diye tekrarladı Fionnuala. Yani kan bağı. Evet. Ve Brigitte böyle bir bağ taşıyor muydu? Kormaç duraksadı. Brigitte'in bunu bilip bilmediğini bilmiyorum. Ama benim düşüncem şu, o sayfayı bu evde sakladı. Ve sayfanın 2 parçasının bir gün birleşeceğini bildi. Onu başka biri saklasaydı, ya da başka birine gönderirdi. Ama size, yani torununuza gönderdi. Bu tesadüf değil. Fionnuala masanın kenarına oturdu. Elleri dizlerinin üzerindeydi ve baktığı yerde hiçbir şey yoktu. Yani ben bu ritüeli yapmalıyım, dedi. Kesin değil. Ama olasılık. Hayır, dedi Fionnuala, Cormac'in cümlesini keserek. Olasılık değil. Bunu hissediyorum. Büyükannemin o son gülümsemesini hisseder gibi hissediyorum şu an. Dışarısı kararmıştı. Atlantik'ten esen rüzgar şiddetlenmişti ve pencereleri titriyordu. Seamus dışarı çıktı, arka bahçeye. Kayalıklara doğru yürüdü, 20-30 metre. Taşlar altında denizin sesi vardı, dalga, çekilme, yeniden dalga. Ritim. Yukarıya baktı. Bulutlar arasından yıldızlar görünüyor muydu? Hayır. Ama bir yerde, gökyüzünün gerisinde bir aydınlık vardı, sanki bulutların kendisi hafifçe fosforescandı. Arkasından adım sesleri geldi. Döndü. Fionnuala'ydı. Sen de hissediyorsun, değil mi, diye sordu. Neyi? Bu toprakların soluduğunu. Seamus bir süre baktı. Sonra güldü, ama bu, şüpheci bir gülüş değildi. Evet, dedi. Hissediyorum. Ve bu beni korkutuyor. Neden? Çünkü bu sabaha kadar böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanmıyordum. Fionnuala ona yaklaştı. İkisi yan yana durdu, okyanus sesini dinlediler. Seamus, dedi Fionnuala, bu işin içinden çıkamayacağımızı mı düşünüyorsun? Tam tersini düşünüyorum. Sanki tam da içine girmemiz gereken bir şeyin içindeyiz. Saat gece yarısına yaklaşırken Cormac'in telefonu tekrar çaldı. Bu sefer Cormac'in yüzü renk vermedi, sakin görünüyordu ama gözleri hareketliydi. Kapattı telefonu. O burada, köyde. Seamus ayağa kalktı. Nasıl bildi nerede olduğumuzu? Muhtemelen Dublin'den takip etti. Biz fark etmedik. Ya da sayfa, dedi Fionnuala. 2 parça aynı evde. Parçalar yaklaştı. Işık daha güçlü olmuştur. Cormac başını eğdi, kabul eder gibi. O zaman hızlı hareket etmemiz gerekiyor, dedi. Roarch'ın amacı sayfaları ele geçirmek. Ama o ritüeli yapamazsa sayfalarla ne yapacak? Yapabilir mi? Cormac duraksadı. Soysal bağ meselesi. Roarch'ın ailesi de eski bir Kelt ailesinden geliyor. Kanlarında bir şeyler var. Ama bu ritüeli doğru yapabilmeleri için Brigitte'in notlarına ihtiyaçları var. Ve o notlar bende. Yani siliniz asıl hedef, dedi Seamus. Evi hızla hazırladılar. Fionnuala sayfaların 2 parçasını aldı, katlayıp cebine koydu. Cormac deri kapağını üstüne aldı. Seamus ise mutfaktan eski bir mum yaktı. Çünkü dışarıya çıkacaklardı ve dışarıda rüzgar vardı ama bir ateş lazımdı ritüel için. Burada mı yapacağız, diye sordu Fionnuala. Burada. Bu ev zaten bir Nemeton yakınında, dedi Cormac. Arka bahçeden kayalıklara inin. Orada düz bir taş var, denize bakan. Ben Fionnuala'ya yol gösteririm. Seamus, sen kapıyı tut. Kapıyı tutmak yetmez, dedi Seamus. Roarch yalnız değildir. Biliyorum. Ama başka seçeneğimiz yok. Arka kapıdan çıktılar. Rüzgar şiddetliydi, saçlar, ceketler, her şey uçuşuyordu. Karanlıkta kayalıklara doğru ilerlediler, Cormac el fenerini kullandı. Seamus evin köşesinde durdu ve ön bahçeye baktı. Bir araba duruyordu, ışıkları kapalıydı. 2 silüet arabadan indi. Roarch'tı ve yanında bir başkası, daha iri, daha genç biri. Seamus geri çekildi ve hızlıca kayalıklara doğru koştu. Buradalar, diye fısıldadı Cormac'a. Cormac döndü.
Fionnuala düz taşı bulmuştu, denize bakan, neredeyse masa büyüklüğünde düz bir kaya. Taşın yüzeyinde yosun izleri vardı ama ortası beklenmedik biçimde temizdi. Hızlı ol, dedi Kormaç. Fionnuala ceplerine eğildi ve sayfaları çıkardı. Her ikisi de katlanmıştı. Taşın üzerine koydu. Açmadan önce Kormağa baktı. Ne yapmalıyım tam olarak? İki parçayı yan yana getir. Ama önce, Kormaç eğildi ve taşın yanındaki ince bir su birikmesine elini soktu. Ellerinizi ıslatın. Ritüel su teması istiyor. Fionnuala ellerini ıslattı. Seamus arkasından bakıyordu, kulağı arkasındaydı, ayak seslerini dinliyordu. Şimdi mi, diye sordu Fionnuala. Şimdi, dedi Kormaç. Fionnuala iki parçayı açtı ve yan yana getirdi. Hiçbir şey olmadı. 2 saniye, 3 saniye, sonra oldu. Sayfanın birleşim çizgisinden, yani iki parçanın buluştuğu noktadan, önce çok zayıf bir ışık yükseldi. Mavi değildi bu ışık, sarı da değildi. Adı olmayan bir renk. Sonra ışık güçlendi ve Fionnuala'nın elleri üzerinden tüm koluna yayıldı. Fionnuala ağrıdan değil, şaşkınlıktan çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Kormaç eğildi, sayfayı seslendirmek için açıkladığı metni okumaya başladı, İrlandacaydı, eski vurgularla, yavaş yavaş. O anda arkadan ses geldi. Dur, Ruark, kayalıklara ulaşmıştı. Seamus Ruarc'ın önüne geçti. İki adam karşı karşıya geldi. Ruarc'ın yanındaki iri adam da durdu, ikisi bire karşıydılar. Çekil, dedi Ruark. Sesi soğuktu ama öfkeli değildi, iş konuşurcasına soğuktu. Hayır, dedi Seamus. Basit bir yanıttı. Seamus büyük biri değildi, ne fiziksel olarak ne de özel eğitim almış biri olarak. Bir kitapçı ortağıydı. Ama şu an durduğu yerde çok sağlam duruyordu. Ruark onun üzerinden geçmeye çalıştı. Seamus dirsek attı, hedef tutmadı tam olarak ama yavaşlattı adamı. Ruarc'ın yanındaki iri adam Seamus'u kolundan tuttu ve kenara itti, Seamus kayalıklara çarptı, bacağını acıttı ama ayakta kaldı. Ruark Kormaç'a doğru ilerledi. Kormaç, dedi, durdurun şunu, sayfa bize ait. Hiçbir şey size ait değil, dedi Kormaç, okumayı kesmeden. Ruark sayfaya uzandı. Tam tutacaktı ki, ışık patladı. Patlamak doğru kelimeydi, ama fiziksel değildi. Ses yoktu. Yalnızca ışık, o adı olmayan renkte, tüm kayalıkları ve denizi ve gökyüzünü bir an için aydınlatan, sanki güneş yanlış saatte parlamaya karar vermişti gibisine, bir ışık patlaması. Ve sonra, sessizlik, rüzgar kesildi. Deniz sesi durdu. Hepsi donup kaldı. Seamus, Fionnuala, Kormaç, Ruark, Ruarc'ın yanındaki adam. Taşın üzerinde, birleşmiş sayfanın tam ortasında, bir görüntü oluşuyordu. Hologram değildi, duman da değildi. Ne olduğunu tanımlamak mümkün değildi. Bir kadın silüetiydi, uzun kıyafetli, saçları açık. Sonra ses geldi. İrlandaca değildi bu dil. Daha da eski bir şeydi, eski İrlandacadan bile öncesi. Ama Fionnuala anladı. Nereden anladığını bilmiyordu. Ama anladı. Kadın şunu söylüyordu. Uzun süre bekledim. Çok şey değişti. Ama toprak aynı. Deniz aynı. Ve bu bilgiyi taşıyan kan hala burada. Ruark geri çekildi. İlk kez o soğuk yüzünde bir ifade belirdi, korku değil ama kesin bir şaşkınlık. Kim bu, diye fısıldadı. Kormaç ses çıkarmadı. Ama gözleri dolmuştu. Ethan, dedi sonunda. Eteğinin görüntüsü tam bir vücuda dönüşmedi. Yarı saydam kaldı. Ama sesi giderek daha net geliyordu. Fionnuala'ya döndü. Brigid'in torunu, dedi. Evet, onu tanıyorum. Kanında taşıdığı şeyi tanıyorum. Fionnuala'nın sesi titredi. Siz kimsiniz? Ben Connacht'ın kıyılarından geldim. Ama bu zaman değil. Çok önceki bir zaman. İnsan dili bunu tam anlatamaz. Eski, diyebilirsiniz yalnızca. Bu sayfa sizi uyandırdı mı? Uyandırmak değil. Bağlantı kurdu. Ben her zaman buradaydım. Toprağın içinde, denizin içinde. Yalnızca konuşmak için bir yol yoktu. Şimdi var. Ruark bir adım ileri attı. Ben de konuşmak istiyorum, dedi. Bana da. Eteğinin bakışları ona döndü. Senin soyun bu bilgiyi kullanmak için burada. Öğrenmek için değil, almak için. Ruark sustu. Alınacak bir şey yok, dedi Ethan. Bu bilgi bir nesne değil. Bir tohum. Ve tohum yalnızca uygun toprağa düşerse büyür. Ethan uzun süre konuştu. Anlattıkları, ne bir ders niteliğindeydi ne de bir emir. Daha çok, hatırlatmaydı.
Kelt toplulukları doğayı dışındaki bir şey olarak görmemişti. Bir orman sadece ağaç topluluğu değildi, bir topluluktu, gerçek anlamda. Ve bu topluluğun kendi sesi, kendi ritmi, kendi hafızası vardı. Druidlerin görevi bu sesi duymak ve topluluk ile doğa arasında aracı olmaktı. Ama zamanla, dedi Ethan, insanlar bu sesi dinlemeyi unuttular. Önce yavaşça, sonra tamamen ve bu unutuş yalnızca Druidlerin yok olmasıyla değil, insanların doğayı bir araç olarak görmeye başlamasıyla ilgiliydi. Cormac başını eğdi, bilinen şeyleri yeniden duyan biri gibi. Bu miras, dedi Ethan, bilgi değil. Dinleme yeteneği ve bu yetenek öğretilemez, yalnızca hatırlatılabilir. Fionnuala bir şey sordu. Büyükannem bu yeteneğe sahip miydi? Evet, ve o bu yeteneği sana aktardı. Farkında olmadan, her anlattığı hikaye, her öğrettiği küçük şey, bu aktarımın bir parçasıydı. Fionnuala gözlerini kapattı. Büyükannesinin sesini hatırladı. O anlatım tarzını, bir şeyi anlatırken asla direkt anlatmazdı, hep bir çevreden, bir metafordan, bir başka hikayeden geçerek anlatırdı. Sanki asıl söylemek istediği şeyin tam yanına gelip bırakırdı dinleyiciyi, kendi yürüsün geriye kalan yolu. "Ben ne yapmalıyım?" diye sordu Fionnuala. "Hiçbir şey," dedi Ethan. "Ve her şeyi. Bu iki şey bazen aynıdır." Roark bu süre boyunca sessiz kalmıştı. Yanındaki iri adam da. Ama eteğinin görüntüsü konuşurken ikisi de kıpırdamamıştı, sanki bağlanmışlardı. Ethan Roark'a döndü. "Senin sorunun ne?" dedi, suçlayıcı değil, gerçekten soran bir sesle. Roark ilk başta yanıt vermedi. Sonra, beklenmedik biçimde, doğruyu söyledi. "Ailem yıllardır bu bilgiyi arıyor. Benim babam hayatının büyük bölümünü buna harcadı. Ben de onun peşinden yürüdüm. Neden mi? Bilmiyorum tam olarak. Belki sadece, var olmak istiyorum. Bir şeye bağlı olmak istiyorum. Bu topraklara, bu tarihe, bu." Durdu. Ethan uzun süre baktı. "Bu istek kötü değil," dedi. "Ama yanlış yoldan aranıyor. Bağlantı güç ile kurulmaz. Yalnızca dinlemeyle kurulur." Roark bir şey söylemedi. Ama gözlerinde bir şey değişti. Sabahın ilk ışıkları Atlantik'ten geldiğinde, eteğinin görüntüsü yavaşça soldu. Son sözleri Fionnuala'yaydı. "Bridget seni sevdi. Sana güvendi. Bu yeter." Ve sonra kayboldu. Hepsi uzun süre taşın başında oturdu. Roark da. Kimse konuşmadı. Sonra Roark kalktı. Yanındaki adama bir şey söyledi, İngilizce, alçak sesle. Adam arabaya gitti. Roark kaldı. "Özür dilerim," dedi. Sesi ilk kez yumuşamıştı. Cormac ona baktı. "Seninle hiçbir zaman arkadaş olmayacağız," dedi. "Ama bugün gördüklerin hatırında kalırsa, bu belki yeter." Roark başını eğdi. Ve gitti. Fionnuala sayfaları topladı. İki parça yeniden birleşmişti, ama şimdi ışık yoktu. Yalnızca eski, yıpranmış parşömen. "Işık neden söndü?" diye sordu Seamus. "Çünkü ihtiyaç kalmadı," dedi Cormac. Bu sayfa bir mesajdı. Mesaj iletildi. Ve şimdi, Cormac omuz silkti, ama bu, umursamazlıktan değildi. Bilge bir kabullenişti. Şimdi, yaşanır. Bu öğrendiklerimiz kitaplara girmez. Ritüellere girmez. Yalnızca yaşanır. Fionnuala annesine anlatabilir. Annesi belki bir gün kendi kızına anlatır. Böyle gider. Seamus kayalıklarda ayağa kalktı. Denize baktı. Atlantik sabah güneşinde farklıydı, gece o derin gri yeşilinden çıkmış, şimdi mavi ve gümüşle oynuyordu. "Cormac," dedi. "Siz kaç yıldır bunu arıyordunuz?" "35 yıl," dedi Cormac. "Bridget'in bana o deri kapağı verdiği günden beri. Ve bulduğunuzda ne hissettiniz?" Cormac güldü. Bu sefer o hüzünlü gülüş değildi, gerçek, tam bir gülüştü. "Sanki hiç kaybetmemiştim," dedi. "Sanki hep oradaydı ve ben yanlış yerlere bakıyordum." Dublin'e dönerken Fionnuala uyudu arka koltuğa. Seamus sürdü, Cormac sessizce pencereden İrlanda'nın batı ovasına baktı. Birkaç saat sonra, Galway'i geçtiklerinde Cormac konuştu. "O kitapçı," dedi. "Senin kitapçın. Orada ne kadar zamandır çalışıyorsun?" 12 yıl, dedi Seamus. "Ve Fionnuala ile?" "O zaten oradaydı. Ben ondan sonra geldim. Onu seviyor musun?" Seamus bir süre yanıt vermedi. Sonra, "Evet, bunu söyledin mi ona?" "Hayır." Cormac başını çevirdi ve Seamus'a baktı. Seamus direksiyona bakıyordu.
Bugün gördüklerimizden sonra, dedi Kormaç, insanın küçük şeyleri ertelemesi biraz garip kaçıyor, değil mi? Seamus hafifçe güldü. Haklısınız. Ben de birini sevdim, dedi Kormaç. Çok uzun zaman önce. Söylemedim. Ve geçti. Şimdi o kişi yok. Bu hayatta en çok o anı düşünürüm. Seamus bir şey söylemedi. Ama sağ elini direksiyondan kaldırdı ve arkaya uzandı, uyuyan Fionnuala'nın elinin üzerine koydu. Fionnuala gözlerini açmadı. Ama elini sıktı. Dublin'e akşamüzeri girdiler. Şehrin sesi ve kokusu, benzin, kahve, nemli taş. Cormac'i oturduğu semte bıraktılar. Bir daha görüşecek miyiz, diye sordu Fionnuala. Muhtemelen, dedi Cormac. Bu tür şeyler bir kez yaşanırsa, insan aynı insanları defalarca bulur. Bilmiyorum neden, ama böyle olur. Çantasını aldı. Sonra döndü. Fionnuala, dedi. Büyükanneniz size çok şey bıraktı. Bunların hepsini anlamak zaman ister. Acele etme. Fionnuala başını salladı. Cormac gitti. Seamus ve Fionnuala kitapçıya döndüler. İçeri girdiler, her şey olduğu gibiydi. Raflar, kitaplar, arka odanın eski masası, soğumuş çay fincanları. Fionnuala sayfaları rafın en üstüne koydu. Ulaşması zor bir yere, ama görünür bir yere. Bunları burada bırakacak mısın, diye sordu Seamus. Evet, dedi Fionnuala. Bu onların yeri. Bir kitapçıdan geldi, bir kitapçıda kalacak. Seamus güldü. Fionnuala döndü. Seamus, dedi. Evet. Dün gece, kayalıklarda. Elini tuttuğunda. Seamus bekledi. Bunu 12 yıldır bekliyordum, dedi Fionnuala. Seamus bir adım attı. Fionnuala da bir adım attı. Ve Dublin'in o eski, yosunlu, kitap kokulu küçük kitapçısında, iki insan nihayet o mesafeyi kapattı. Galway kıyısında, Bridget O'Sullivan'ın evinin arka bahçesinde, kayalıkların üzerinde rüzgar hala esiyordu. Deniz her zamanki gibi gelip gidiyordu. Ve toprağın altında, çok derinlerde, o eski sıcaklık devam ediyordu. Ethan beklemiyordu artık. Çünkü beklemek, yalnızca çağrılmamış olanlara özgüdür. O artık çağrılmıştı. Ve her çağrılan şey gibi, bir yere geri dönmüştü. Denize, toprağa, rüzgara ve kan yoluyla, bir kitapçıya. Ve bir kitapçının kızıl saçlı ortağına. Ve o ortağın büyükannesi Brigid'e. Ve Brigid'in son gülümsemesine. Mirasın özü buydu, aktarılan bir şey değil, hatırlatılan bir şey. Her nesil onu baştan bulurdu. Bazen kayalıklarda, bazen eski bir kitabın sayfasında, bazen iki insanın ellerinin buluştuğu o basit, sıradan, olağanüstü anda. Son